Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda görmüş olduğunuz gibi bu sıfır kol bluz çalışmasını yapacağız sizinle birlikte. Yazın rahatlıkla kullanabileceğiniz, çok kolay, herkesin de rahatlıkla yapabileceği bir çalışma. Bu model için ben 5 adet ip kullandım arkadaşlar. Ve 2,5 milimetrelik de bir tığ kullandım. Bu şekilde yaptım çalışmamı. Beden olarak 40-42 çok rahatlıkla kullanabilir. 38 beden de kullanım sağlayabilir bu model için. Şimdi aynı zamanda her bedene nasıl uyumlama yapabilirsiniz? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Alt taraftan başlıyoruz. Zincir çekerek başlıyoruz. Zinciri çektikten sonra bedeninize uygun bir şekilde ölçünüzü alıp her bedene uyum sağlayan bir çalışma yapabilirsiniz. Modelin ilmek sayısını ve kaç zincir çektiğimi zaten videonun ilerleyen dakikalarında sizlere ileteceğim. Daha net anlaşılır olacaktır. Dediğim gibi 5 adet ip kullandım. 38, 40, 42 beden çok rahatlıkla kullanabilir bu çalışmayı. Yaka detayını bu şekilde bırakmak istedim. Tabi sizler farklı çalışmalar yapabilirsiniz ya da farklı bir süsleme tarzıyla da yapabilirsiniz ama ben sade ve şık kotların üzerine kullanılabilecek bir çalışma yapmak istedim. Çok da hızlı ilerliyor aynı zamanda arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Benimle birlikte yapacak olanlara. Sizlerden bir ricam var. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup zil butonunu aktif etmenizi rica ediyorum. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu tarz videolar eğer isterseniz bana özgü tasarımlar daha doğrusu. Yorumlarda bana bunu belirtebilirsiniz ya da istediğiniz bir çalışma varsa diğer sosyal medya hesaplarından görsel olarak da bana iletebilirsiniz. Şimdi modelin yapımına geçebiliriz. Yapacağımız çalışma için ben Yarn Art'ın Baby Cotton ipini kullandım. Yazlık bir model çalıştığımız için. İpin dokusu gerçekten yumuşacık arkadaşlar. Normal bir koton ipe benzemiyor. Hani derler ya pamuk gibi bir ip diye. Yani bu yüzden gerçekten örerken de çok memnun kaldım ben. 50 gram bir ip. 165 metre uzunluğunda. Renk kodunu da hemen sizlere şöyle göstereyim bakın. 426 olarak alım sağlayabilirsiniz. Çok güzel bir nar çiçeği rengi. Şöyle yine göstereyim bakın eğer ekran görseli almak isterseniz. Tığ numaramı da göstermem gerekirse 2,5 milimetrelik bir tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi bu model için öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 116 zincir çekmemiz gerekiyor. 4 ilmek ve katları, daha doğrusu 4 zincir ve katları artı 4 tane de kenar ilmeği ekleyerek devam edeceğiz. Şimdi şu şekilde bakın en son çekmiş olduğum zincire parmağımı şu şekilde geçirdim ve tutuyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Tuttuğum yere hemen batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenarda 2 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Yani zinciri de trabzan saymış oluyoruz. Diğer sonda da 2 tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlamış olacağız. Şimdi tığımın başına doladım arkadaşlar. 4. zincire batacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4. zincire batıyorum. Tığımın başına dolayarak işlem yaptım. Şu şekilde ikili trabzanımı yapıp 3 tane zincir çekiyorum.
Tekrar tığımın başına doladım. Aynı zincirin içerisine batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. Bakın zincir çekmedim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Geldim. Aynı yere batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı yapacağımız yuvaları bu şekilde oluşturuyoruz. Aralara 3 zincir ve 4. zincire batarak yuvalarımızı bu şekilde oluşturalım. Toplamda 28 adet bu şekilde yuva elde etmiş olacağız. Sıramızın sonuna kadar bakın yuvaları bu şekilde yaparak devam ettim. Toplamda 28 adet yuva elde etmiş olduk. Şimdi sondaki trabzanları yapacağım. Tığımın başına doladım. Yine ikili trabzan yapacağız. Bir tane zincire hemen batıyorum. İkili trabzan. Yanındaki zincire de hemen batıp son trabzanımızı da yapıyoruz. Bakın şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Tığımın başına doladım. Ben şöyle yakınlaştıracağım. Tığımın başına doladıktan sonra hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan. Tekrar tığımın başına doladım. İlk yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Diğer yuvaya batıyorum. Aynı şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, pardon 5 tane olmuş. Tekrar tığımın başına doladım. Aralara zincir çekmiyoruz. Bakın yapmış olduğumuz yuvaların içerisine batarak ikili trabzan yapıyoruz. 4 ve 5. Her bir yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Yine sıranın başında ve sonunda ikili trabzanlarımızı da unutmadan sıra tamamlanır ve başlanır arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5. Şöyle bakın. Eğer bu trabzanları yaparken marullaşma olursa arkadaşlar trabzanlarınızı üçlü olarak da yapabilirsiniz. Herkesin örgüsü farklı olduğu için hani bu şekilde düzeltme de yapabilirsiniz. Bir sonraki sırada yine yuva oluştururken marullaşma örnek veriyorum bu sırada oldu. Devam ettiniz. Bir üst sıraya geçtiğimizde bir nevi daraltma işlemi yani marullaşmayı düzeltme işlemini de göstereceğim size ben. Eğer baktınız yine düzelmiyor. 3. sıradan sonra bu yuvaları 3. sırada yaptıktan sonra dediğim gibi buradaki trabzanları 3'e düşürün arkadaşlar. Daha güzel, daha sade duracaktır. Benim elim için hani bu beşli trabzanlar gayet uygun ve yeterli. Modelin dolgun durabilmesi için bu şekilde yapacağım. Ama dediğim gibi hani tığ numaranızı küçültebilirsiniz ya da 3. sıradaki yaptığım hani işlemle de devam edebilirsiniz. Eğer yine olmuyorsa bunları 3'e düşürebilirsiniz. Şimdi bu sırayı tamamlayıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar ikili trabzanlar şeklinde her bir yuvaya 5 tane trabzan yaparak tamamladık. Tığımın başına doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına doladım.
çekmiş olduğum zincirin tepesine batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Hemen yandaki, bakın, ilk boşluğa değil, hemen yanındaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tığımın başına doladım. Bakın, alt sırada 5 tane ikili trabzan yapmıştık. 1, 2, 3. trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Tekrardan aynı trabzanın tepesine batıp yuva oluşturuyorum. Araya zincir çekmeden tığımın başına doladım. Karşı yuvadaki yapmış olduğumuz trabzanların tam ortasındaki 3. trabzana batıp yine devam ediyorum ve bir yuva oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar, bu işlemi yaptığımızda bu sırada zaten model kendini topluyor. Fakat marullaşmanın yoğun olduğu bölümlerde aradaki zincir sayısını 2'ye düşürebilirsiniz. Baktınız yine olmuyor. Alt taraftaki yapmış olduğunuz trabzanları 3'e de düşürebilirsiniz. Bu şekilde toparlama işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Aralara zincir çekmiyoruz. Bakın, sıkı bir şekilde yapıyoruz. Tığımın başına doladım. 3. trabzanın tepesine battım. Şu şekilde. Bakın, kendini topluyor zaten. 1, 2, 3. Tığımın başına doladım. Aynı yuvaya battım. İkili trabzan. Karşı tarafa batıyorum. 3 zincir. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Sonra yine her bir yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan, yine trabzanların üçüncüsüne batarak yuva oluşturarak bu şekilde çalışmamızı devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar, buradaki çalışmamı toplamda 26 tane şu şekilde ikili trabzan sırasını tamamladım. Şimdi artık koltuk kesme bölümüne geldik ve sonra yaka şeklinde devam edeceğiz. Dediğim gibi bu modelden saydığımızda biraz önceki verdiğim sayıya göre aşağıdan yukarıya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun ayarlamasını siz boyutun ne kadar istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an 3. ipe başladım. Onu da belirteyim. Eğer kısa isterseniz ya da daha uzun isterseniz o şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi koltuk bölümüne geldik ve eksiltmelerimizi nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi son sırayı tamamladık. Kaydırma yaparak diğer tarafa geçeceğim. Şimdi bir tane model atlayacağım. Bu modelin de ortasına geleceğim. Evet, şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle bakın. 3 zincir, aynı yere battım. İkili trabzan. Tığımın başına doladım. Karşıya battım. Tekrar ikili trabzanlar şeklinde devam edeceğiz. 3 zincir, aynı yere batıyorum. Yuvamı yaptım. Karşı tarafa battım. İkili trabzan. 3 zincir, aynı yere battım. İkili trabzan. Sıramızın sonuna kadar yuvalarımızı bu şekilde tamamlayarak devam edelim. Evet, sıramın sonuna kadar yuvalarımı yapmaya devam ettim. Bakın, burada başlarken ne yapmıştık? 2 tane atlamıştık. İkincinin tam ortasına işlem yapmıştık. Şimdi sonuncu yuvamı oluşturuyorum. 3 zincir. Aynı yere battım. Tığımın başına doladım. Karşıya batıyorum. Aynı yere batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1, 2,
3 zincir çevirdim. Şimdi hemen yanındakine batıyorum. Aynı şekilde buradaki trabzanlarımı yaparak devam edeceğim. Şimdi bir diğer sırada yine buradaki ikili trabzanlarda eksiltme yapacağız arkadaşlar. Yuvaları oluşturduğumuz sırada, yani buradaki ikili trabzanları tamamlayıp yine yuva yapacağımız sıraya geldiğimizde eksiltmelerimizi yapacağız. İlk sırada bir taneyi atlayıp ikincinin tepesinden ikili trabzan yaparak devam ettik. Sonra tek tek eksiltmeleri bu şekilde gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, burada eksiltmelerimi ben yaptım. Hemen sizlere de anlatayım. İlk sırada ne yapmıştık? İkinci yuvamızın tepesinden ortadaki trabzanın tepesine batarak eksiltmemizi yapmıştık. Şimdi yuvalarımızı tamamladık. İkili trabzanlarımızı yaptık. Bir sonraki yuva yaptığımız sırada bakın, burada 2 tane işlem yuva geçmiştik. Yani örnek de diyebiliriz. İkinci sırada birinci örneğin ortasındaki trabzanın tepesine batarak yaptık. Yine üçüncü eksiltmemizde de aynı şekilde ilk ilk örneğin ortasındaki trabzanın tepesine batarak. Yani biz burada toplamda 1, 2 ve 3 tane eksiltme yapmış olduk. Hatta dördüncüyü de yaptık ve dördüncüden yukarıya doğru aynı modelle devam ettik. Diğer tarafta da aynı şekilde şurası birinci kesim, şurası ikinci kesim, şurası üçüncü kesim ve şurası da dördüncü kesim. Bu şekilde kesim işlemlerini yaptıktan sonra şu sırayı da kesim işlemi olarak kabul ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra aynen devam ettik. Hiç eksiltme, arttırma yapmadan. Şimdi ön bölümdeki işlemi gerçekleştireceğiz. Şu an modelin ön tarafındayız arkadaşlar ve örgünün de ön yüzündeyiz. Şimdi burada yine yuvaları yaparken orta kısımda bir eksiltme yapacağız. Onu göstereceğim. Kol kısmı sabit kalacak. Bu sefer bu taraftan eksiltme yaparak devam edeceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane örnek şu şekilde bu tarafta kalacak. Yani sol tarafta kalacak. 9 tane örnek de sağ tarafta kalacak şekilde ayarlamamı yaptım. Ortada da 3 tane model var bakın. Şimdi hemen arka tarafa geliyorum. Yuvamı yapmaya başlıyorum. Modelde ne yapıyorsak aynen o şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İşaretlediğim yere gelene kadar. İkinci yuvayı yapıyorum. Şimdi üçüncü yuvayı yapıyorum. İşaretlediğim yere kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıramızın sonuna kadar yuvalarımızı yaparak devam ettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 9. örneğin, bakın şuradan saydığımızda 9. örneğe işaret koymuştuk. 9. örneğin tepesindeki trabzanın tepesine battık. Çok pardon. Şimdi burada 5 tane ikili trabzan vardı. Üçüncünün tepesine battım. Şimdi eksiltme yapacağımız için buraya bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Tığımın başına doladım. Aynı yere batıyorum. Çok pardon. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapacaktık. Kenar çalışması yaptığımız gibi. Şöyle aradaki bir zinciri bir alalım şuradan hemen. Evet.
1, 2, 3 zincir döndüm. Tığımın başına doladım. İlk boşluğa değil, ikinci boşluğa batıyorum. Tığımın başına doladım. Şimdi yuvalarımızın içerisine aynen 5 tane ikili trabzan doldurarak devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki yuva yaptığımız sıraya geldiğimizde ise aynı şekilde buradaki yapmış olduğumuz ilk beşli trabzanın tepesine batarak devam edeceğiz. Şimdi bu sırada 8 tane yuvamız oluşmuştu arkadaşlar. Bir sonraki sırada 7 tane yuva oluşturmuş olacağız. Buradaki ikili trabzanı yine bakın şuradaki 3. trabzanın tepesine yaparak devam edeceğiz. Her sırada eksiltme yaparak buradaki eksiltmeleri tamamlayacağız. Daha sonra ipimizi buradan koparttıktan sonrasında ipimizi şuradan sabitleyerek şuradan arka yüzden, çünkü yuvaları yapıyorduk arkadaşlar, bunu atlamayın lütfen. Şuradaki 3. trabzanın tepesine batıp 2 tane ikili trabzan yapıp 8 tane yuva yapıyoruz. Döndük, yuvaların içini dolduruyoruz. Sonrasında yine döndük, 7 tane yuva yapıyoruz. Eksiltmelerimizi bu şekilde yapacağız. Buradaki eksiltmeler kolay. İp kopartmadan devam ettik. Burayı tekrardan anlatacağım şimdi size. İpimizi koparttıktan sonra arkadaşlar bakın ön yüzden de gösteriyorum. İşaretlediğimiz yer burası. Şuradaki trabzanın üçüncüsüne batıp arka yüzden ipimizi sabitliyoruz. Yuva yapıyoruz 8 tane. Dönüyoruz. Trabzanları yapıyoruz. Dönüyoruz. 7 tane yuva yapıyoruz. Yani eksiltmelerimizi yaparak bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben 2 yaka oyuntusunda yani iki tarafı da tamamladım. Şimdi sizlere burada eksiltmeleri göstermiştim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra eksiltme yaptık. Bakın şu şekilde. En son 4 tane yuvamız kaldı. Başında ikili trabzan ve sonunda da ikili trabzan olarak. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yaptım. Fakat şimdi sizlere ipi arka taraftan sabitlemenizi söylemiştim. Arka taraftan sabitliyoruz, yuvayı yapıyoruz. Trabzanların ön taraftan düz durabilmesi için yuvaları tamamlıyoruz. Şimdi bir sonraki sıraya geldiğimizde ise bakın üst sıraya geldiğimizde ise yuvaların hepsini tamamladığımızda ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yapacağız. Ama eksiltme yapabilmek için bakın ortadaki trabzanın tepesinden ikili trabzan yapıyorduk. Buraya gelebilmek için bir zincir çekip sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sizlere şurada kol oyuntusunda yapmış olduğumuz işlemi tekrar ederek devam edeceğiz. Yani sık iğne yaparak tepesine geliyoruz. Bakın burada da aynısı. Yine burada da aynısı. Orta trabzana geldiğimizde 3 zincir, hemen dibine bir ikili trabzan, sonra yuvaları yaparak devam ediyoruz. Bunu bu şekilde tamamladıktan sonra dediğim gibi toplamda 4 tane örneğimiz kaldı. Kol oyuntusundan itibaren saydığımızda ise şöyle bakın, birinci kesim, ikinci kesim, üçüncü kesim ve dördüncü kesimden saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sıra buradan düz bir şekilde devam edip ön taraftan işlem yapmaya başladık. Şimdi ön tarafı tamamladık arkadaşlar. Arka tarafa geleceğiz hemen. Ayrıca iplerimi de burada uzun bir şekilde bıraktım ki şimdi tığ ile birleştirmeyi de sizlere göstereceğim. Burada farklı bir teknik uygulamayı planlıyorum. Şimdi burada bakın, hem ön taraftan şöyle baktığımızda bir bu tarafta ve bir bu tarafta batabileceğimiz yer var. Trabzanları yaparken ne yapıyorduk? Tığımızı
şu şekilde geçirerek yapıyorduk. Yani ikisine de geçiriyorduk. Birleştirme yapacağımız için sadece arka taraftaki kısmı kullanarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Onu birazdan göstereceğim. Arka bedene geldiğimizde ise ön bedende hangi sayı ile başladıysak etek kısmında 28 tane model koyarak zincir sayımızı ona göre çekerek modelimizi kurduk. Aynı şekilde ön bedende kol kesimini hangi sırada yaptıysak aynı şekilde burada da kesim işlemini göstermiş olduğum doğrultuda yapmanızı rica ediyorum. Bakın şimdi burada aynı şekilde birinci kesim, ikinci kesim ve üçüncü kesim. Dördüncü kesimden itibaren bakın burası son, dördüncü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra eksiltme artırma yapmadan devam ediyoruz. Dördüncü kesim sırasından trabzanlardan sayıyorum arkadaşlar. 10 sıra devam ettik. Şimdi ön robamızda yani ön tarafta ne demiştik? Kol kesiminden sonra toplamda 11 sıra ördüğümüzde tamamlanmıştı. Şimdi biz burada 10 sıra ördük. Bir sıra daha öreceğiz. Yaka oyuntusu verebilmek için arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle. Ön tarafta bir bölümde 4 tane örnek bırakmıştık. Diğer bölümde de 4 tane örnek bıraktık. Onu göstereceğim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine battım. Şimdi yuvalarımı yapacağım. 4 tane yuva yapacağım. Ön tarafla sağlıklı bir şekilde birleştirebilmek için 4 tane yuva oluşturacağız. İkinci yuvayı oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir. Üçüncü yuvayı oluşturuyorum. Dördüncü yuvayı oluşturuyorum hemen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tığımın başına doladım. Şimdi karşı trabzanların ortasındaki yani üçüncüsüne batıyorum. İkili trabzan. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzan daha. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. Şu an görüntüsü şu şekilde. Tığımın başına doladım. Hemen şuraya batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına doladım. Trabzanları yaparak devam ediyorum. Her yuvanın içerisine yine aynı şekilde 5 tane ikili trabzan yapacağız ve ipimizi buradan kopartacağız. Sonra diğer tarafa ipimizi sabitleyeceğiz. Hemen onu da sizlere göstereceğim. Beraber yapalım. İki, 3, 4 ve 5. Son yuvamı dolduruyorum. 3, 4 ve 5. İpimi tığıma doladım. İkili trabzan. Son zincire de batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekerek ipimi kopartıyorum. Buradaki ipi kısa kopartabilirsiniz. Şöyle bakın. Çok fazla yaka oyuntusu vermek istemediğim için bu şekilde yaptım. Daha sonra buraları zaten geçerken daha düzgün olacak. Şimdi tekrardan ipimi aldım. Arka tarafa çeviriyorum ki
yuva oluşturacağım arkadaşlar. Yuvayı arka taraftan oluşturup trabzanları ön taraftan yapmamız gerekiyor. Bu yüzden ön tarafta size anlatmış olduğum işlemi beraber yapacağız. Şimdi ipimi öncelikle tığıma sabitliyorum. Sonra birinci yuva, ikinci yuva, üçüncü yuva ve dördüncü yuva. Şuradaki 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci ikili trabzanların üçüncüsüne hemen batıyorum. Buradan sabitliyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Aynı trabzanın tepesine battım ve ikili trabzan. Tığımın başına doladım. Yuvalarımı yaparak sıramın sonuna kadar devam edip sonra ipimi trabzanlarımı yaptıktan sonra aynı şekilde kopartarak ön ve arka parçamızı tamamlamış olacağız. Sonra omuzlardan ve yan birleştirmeyi yapıp kenar çalışmasını ve etek çalışmasını birlikte gerçekleştireceğiz. 1, 2, 3. Şimdi dördüncü yuvayı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sondaki trabzanlarımızı da hemen yapalım. Tekrar tığımın başına doladım. 1, 2, 3 zincir döndüm. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Yuvalarımı dolduracağım ve şuradaki ikili trabzanlarımı yapıp ipimi kopartarak bırakacağım. Evet arkadaşlar, ben diğer parçayı da tamamladım. Bakın şimdi ön parçayla arka parçayı yüzü yüzüne gelecek şekilde, bakın burası da ters yüzü, burası da ters yüzü. Hemen yakadan birleştirmeye başladım. Nasıl yapacağınızı hemen göstereceğim size. Çok pratik ve çok güzel oluyor. Şimdi bakın. Yaka kısmında düzgün bir görüntü elde edebilmek için şuradaki bir tane şuradan bırakacağız. İç kısımlardaki bölümlere batmayacağız arkadaşlar. Bakın dıştakine batıyorum. Şöyle. Sonra arka taraftakinin de içine değil dıştaki bölümüne batıyorum. Öndekinin dış kısmına, arkadakinin dış kısmına. Yani arka kanatlara batarak ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Bakın trabzanın tepesinden hemen arka kanadından battım. Yine benden tarafa olanı, iç kısımdakine değil. Şöyle. Diğer kanadında arka tarafından, yani trabzanın şöyle. Yapacağımız işlem omuz birleştirmede aynen bu şekilde dıştan dışa ilmeklerimizi alarak örüyoruz. Şöyle hemen çevireyim bakın. Birleştirdikten sonra da omuz detayımız bu şekilde oluyor. Şöyle. Bu şekilde birleştirme işlemine devam edelim. Şurada bir detay var arkadaşlar, onu size göstereyim. Bakın şuradan baktığınızda arka taraftan şuraya batmayın. Şuradan batacaksınız bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Bir kanadı aşağıda, bir kanadı da benden tarafa. Bu şekilde birleştirmelerimizi iki omuz içinde yapalım. Kol birleştirmesine geldiğimizde ise yine yüzü yüzüne olacak şekilde bir iğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla, hangisi kolayınıza geliyorsa dikim işlemini
şuradaki ilk kesim yaptığımız omuza kadar devam edelim. İki tarafı da birleştirelim. Sonra kenar çalışmasını göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben iki parçayı da birleştirdim. Bakın şu omuz kısmını tekrardan göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi omuzun şu kesiminden başlayarak kenar çalışmamı da yaparak devam ediyorum. Kenar çalışmasını nasıl yapacağınızı göstereceğim hemen size. Çok kolay, rahatlıkla yapabilirsiniz. Yakaya, ense bölümüne yani arka bölüme, iki kola ve etek ucuna aynen bu çalışmayı yapacağız. Şimdi bakın. Trabzanların olduğu yere her bir trabzana 2 tane yapacağız. Diğer zincirli olan şuradaki bölümlere ise her birine birer tane yapacağız. Şimdi bakın. Şuraya tığımı geçirdim. Şimdi karşı trabzana şöyle battım ve kaydırdım. Sonrasında ördüm. Tekrardan şuradan tığımı geçiriyorum. Aynı trabzana battım, kaydırdım ve ördüm. Tekrar geçiriyorum. Bu sefer bakın şuradaki trabzanın tepesine battık. Kaydırdım, ördüm. Tekrar aynı yere trabzanın tepesine battım, ördüm. Tekrar şu birleşim yerine geldim. Şu an trabzan tepesi olduğu için hepsine birer tane yapıyorum. Trabzanlara geldiğimizde ise bakın yine aynı yerdeyim. İkili yapacağız. Sadece farkı bu. Dediğim gibi iki kola, ön yakaya, arka ense bölümüne toparlanması için ve etek kısmına bu işlemi yapacağız. Çok kolay. Bütün bölgeleri bu şekilde geçerek tamamlayalım. Yine trabzan tepesine batıyorum. Ve görüntüsü de şöyle olacak bakın. Tüm kenar çalışmalarını da yaptıktan sonra kullanıma hazır bir hale gelecektir. Bakın, kenar çalışması olmayan bölüm ve kenar çalışması olan bölüm. Arkadaşlar, ben çalışmamı bitirdim. Bakın şu şekilde. Yaka detayını çalıştım, kol detayını çalıştım ve dikim işlemleri de tamamlandıktan sonra çok güzel bir model çıktı ortaya. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek vermeniz beni mutlu edecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.